Selamlar dikiş sınıfından. Bugün sizinle 4-5 yaş için şile bezinden bu güzel askılı elbiseyi dikeceğiz. Duble astarı öğreteceğim ve anlatacağım. Daha önceki videolarımızda da paylaşmıştım yetişkin elbisesini ama kız çocuk elbisesinde de bir kez tekrar etmiş olalım. Duble astarla içi ve dışı tertemiz, pervaz ve biyesi yapılmış gibi duran giysiler elde ederiz. Daha önce kanalıma eğer hiç gelmediyseniz kanalımda dikiş ve kalıp eğitimleri verdiğimi bilmenizi isterim ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarıma da bakınız. Şimdi hep beraber bu elbisemizin kalıp ve dikiş aşamalarına bakalım ve siz de benimle birlikte yapın. Önce kalıpla başlıyoruz. Kalıbımız herhangi bir kız çocuk elbisesinin temel bedenini üst kalıbı olabilir, bluz kalıbı olabilir, elinizdeki herhangi bir kalıp olabilir. Bunu askılı hale getireceğiz şimdi. İstediğim yaka açıklığına göre ön ve arkayı katladım. Kalıpların etrafından çizdim, rigalarımla düzelttim, yazılarımı yazdım, ölçü kontrollerimi yaptım ve kalıbımı hazır hale getirdikten sonra kesiyorum. Kestikten sonra da kontrollerimi yapacağım mutlaka. Robayı biraz küçültüyorum, yani yukarıya çekiyorum. Bakın, ölçümün aynı olması için sürekli cetvel elimle ölçerek gidiyorum. İkinci çizgimde duble astar için yapacağım olan çizgi, iki ayrı kalıbım olacak aslında elimde. İki ön, iki arka, biri daha küçük olacak. Birazdan göreceksiniz neden böyle yaptığımı. Kestikten sonra kumaşımı düzgünce serip düz boy ipliğine göre yerleştiriyorum. İlk önce beden kalıplarımı yerleştiriyorum. Daha sonra astar kalıplarımı yerleştireceğim. Kontrollerimi yapıyorum ve dikiş payı vererek kesiyorum. 1-1,5 santim civarı verebilirsiniz. Kalıbınızdan emin değilseniz 1,5 santim, eminseniz 1 santim yeterlidir. Karıştırmamak için ön ve arka olarak yazdım uçan kalemle. Asla uçmayan kalemle kumaşlarımızı çizmiyoruz. Kalemle kumaş çizilmez, sabun veya uçan kalem kullanılır. Duble astarımı da kesiyorum. Kestikten sonra bunlara da yazıyorum ki karıştırmamak için. Ön ve arkayı eşleştirdikten sonra büzgülü kısmı, yani robanın alt kısmını ölçüyorum. Burada ölçüleri de şimdi size vereceğim. Kumaş üzerine yazıyorum. Eğriliklerimi düzeltiyorum. 33'e 100 santim olarak ayarladım. Siz 105, 90, 80 kendi boyunu ne kadar isterseniz o kadar. Kumaşımın eni de 100 santim vermişti büzgü için. Daha önce de bu modelden diktiğim için kafi oldu. Askılarımın verev biyelerinin parçalarını kesiyorum. Burada da ölçü vereceğim size ama gene siz istediğiniz ölçüde bunu yapabilirsiniz. 25'e 3 ölçülerinde 4 adet keseceğim. Elbisemin ince askıları için. Askıları rahat çevirebilmemiz için verevden kesmeyi tercih ediyorum. Siz düz de yapabilirsiniz. Ön ve arka robaları ayarladıktan sonra alt eteği ve bütün parçaları bitirdim. Şimdi verev biye askılarımı hazırlıyorum. Tersinden makine çektim. Fazla payını inceltiyorum. İncelttikten sonra çift kat iğne iplik takarak kalın ve uzun bir iğneyle biyelerimi çeviriyorum. Bunu ayrıntılı anlattığım videolar elbise dikimi videolarında mevcut. Çok uzun uzun anlatmıştım orada. Alta linkini de bırakırım. Sizin için izleyip yapabilirsiniz. 4 adet askıya ihtiyacım var. 2 ön, 2 arka. O yüzden askılarımı şu an tam ortadan ikiye kestim. Ve askı yerlerimi ayarlıyorum şu an. Ön ve arka ortalarından yaklaşık olarak 15 santimlik toplamda bir ölçü vererek koydum. Tam kenarlarına yerleştirmedim çünkü omuz bandı koyacağım kenarlarına. Askılar kumaşın yüzünde olacak şekilde astarla bedeni birbirine iğneliyorum. Burası giysimizin tersi. Bakın askılar içte kaldı. Ve şimdi gösterdiğim yerlerden düz dikiş dikeceğim. Burası önemli. Askıların kaymamasına yerinin çok dikkat edin. Ayarlayın, ölçü kontrolünüzü yapın ve koltuk altından ön ve koltuk altı, arkada da koltuk altı, ön ve koltuk altını makine çekeceğim. Yan dikişlere makine çekmiyorum. İplerimi temizleyip çıtlarımı ve uçurmalarımı yapıyorum. Köşeleri temizliyorum, payını inceltiyorum. Elimle çevirdikten sonra teyelleyerek
düzgün bir yaka ve kol görüntüsü elde ediyorum. Teyelleyerek çalışmayı doğru buluyorum. İşimiz düzgün çıkıyor ve işimiz bitene kadar ütüledikçe tam yerine modelimiz oturuyor. Arkaya doğru, yani elbisenin tersine doğru 1 milimden payımı kıvırarak teyelliyorum ve mutlaka bu aşamada giysimi ütülüyorum. Üst beden bitti sayılır. Şimdi birbirine bunu nasıl ekleyeceğiz bakınız. Yüzü yüzüne yatırıp arkayı ve önü tamamen açıp, bakın açıyorum. Şimdi burayı dikkatli izleyin. Birbirine açtım ve yan dikişleri bütün halde iğneleyip oraya makine çekeceğim. Çevirdiğim zaman tertemiz bir dikiş elde etmiş olacağım. Diğer yanını da yapıyorum. Makinesini çekeceğim. Bakın oradan ve oradan çevirdiğim zaman yüzüne hiçbir yerinden dikiş gözükmeyen bir roba elde etmiş olacağım. İplerimi temizleyip çıtlatmalarımı yapıyorum ve çevirip ütülüyorum. Burada da teyelleyebilirsiniz kaymaması için. Bakınız tersine ve yüzüne temiz bir roba elde etmiş olduk. Askılarımız da bitti. Şimdi alt parçaya büzgüsünü ve yan dikişlerini yapıp büzgüyü eşit dağıtarak robayla elbisemi birleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken büzgülerin eşit dağılması. Eğer acemiyseniz teyellemenizi öneririm. Buraya bir makine çekeceğiz ve ütüleyeceğiz tekrar. Elbisemiz neredeyse bitti sayılır. Şimdi fırfırlı askıları hazırlamaya başlıyorum. Sizler istediğiniz kalınlıkta ve genişlikte yapabilirsiniz. Ama ben kumaşım bana ne vermişse onu yapmaya çalışacağım şimdi. Ölçüyorum. Biraz da büyük yapmaya gayret edeceğim. Fazlalığını keserim. Küçük olmasın. Büyük olsun, fazlalığı kesilir. Makine çektim, payını kestim. Aynı ince askılı biyelerde yaptığım gibi iğnemi takıyorum ve biyelerimi yüzüne çevirip ütülüyorum. İç giyim videolarında olduğu gibi tam ortasından ince yassı bebe lastiği dikerek bunları fırfır haline getireceğim. Siz direkt büzgü de alabilirsiniz. Benim lastik yapmamın nedeni ölçüleri omuzlarına tam otursun. Biraz büyük yaptım dediğim gibi bilerek. Şimdi zaten göreceksiniz. 3 eşit parçaya böldüm. Askılarımı makinede tam ortasından çektirerek bir fırfır elde etmeye çalışacağım. Zikzak dikişle diktim askılarımı, bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi büyük oldu. Fazlalıklarını keseceğim. Siz de böyle bilinçli büyük parçalar kesin. Daha sonradan küçük gelirse parçanızı baştan çalışmak zorunda kalmayın. Ütüledim. Burada biraz yerleştirirken hızlı geçmişim ama ön askıdan arka askıya, ön askıdan arka askıya lastiklerimi yerleştirerek üzerlerinden zikzak dikiş veya düz dikiş dikebilirsiniz burada. Bakınız tam bu şekilde yerleştiriyorum. Fazlalığımı kesiyorum. Fırfırları birbirine eşitliyorum. Kontrollerimi yapıyorum. En son dikiyorum. Tam burada kadrajdan çıkmışım. Affınıza sığınıyorum ama şimdi zaten ayrıntılı olarak gösterdiğimde burada biraz daha anlaşılır olmuş. Görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Üstten birleştiriyorum bunları birbirine. Kontrollerimi yapıyorum gene. Yaptıktan sonra makinelerini çekeceğim. Yeğenim yanımda değil. Yanımda olsa ölçülerine göre yapacağım ve çok daha rahat olacak. Ama inşallah bunun bitmiş halini ve bütün diktiğim kız çocuk elbiselerinin yeğenimin üzerindeki görüntülerini Instagram sayfamda paylaşacağım. Biliyorsunuz benimle aynı şehirde yaşamıyor. Gittiğim zaman hepsini giydireceğim ve bunun için son derecede heyecanlı ve mutluyum. Evet, tersini yüzünü kontrol ediyorum. Gene eksiğim, gediğim, yanlışım var mı bakıyorum. Kendimi tebrik ediyorum. İplerimi bağlıyorum. Çok beğeniyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Ütülerimi de yaptım. Büzgülerimi tekrar bakın size şimdi ayrıntılarıyla elbiseyi göstermeye çalışıyorum. Yan askıları dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta veya başka bir teknikle de yapabilirsiniz. Elinizdeki malzemeye göre modelde geliştirme ve değişiklik yapabilirsiniz. Ama kaba hatlarıyla ve en basit haliyle ben size anlatmaya çalıştım. Burası da arkası elbisemin.
2,5 santimde 2 santim etek ucundan kıvırıyorsunuz. Asla 1 santim kıvırmayın etek ve kol ağızlarını. Dikiş kalkar. Tersinin dikişi de yüzü kadar temiz oldu. Duble astarın ne olduğunu öğretmeye ve anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu şekildeki ve böyle videolarımın devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına bunu belirtin. Görüş ve önerilerinizi de tabii ki öğrenmeyi çok çok istiyorum. Kanalımdaki diğer videoları ve oynatma listelerini izlemeyi unutmayınız. Dikiş sınıfında hepinize sevgiler, selamlar. Sibel hocanızın masasının dağınıklığını da gördükten sonra hoşça kalınız. Dikiş sınıfında kalınız, sevgiyle kalınız. Sizi çok ama çok seviyorum.